Bugün sizlerle çok sağlıklı ve severek tüketeceğiniz nefis bir tutmaç çorbası tarifi paylaşıyoruz. Bir çeşit mercimekli nohutlu yoğurt çorbası. Tutmaç çorbası nasıl yapılır detaylara geçmeden önce deneyerek hazırladığımız tariflerimizin hiçbirini kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri de açabilirsiniz. İşe önce nohutları haşlayarak başlıyoruz. Bir gece suda beklettiğimiz nohutları haşlıyoruz. Ben düdüklü tencere kullanıyorum. Ciddi bir zaman ve enerji tasarrufu. Haşlama sırasında mutlaka tuz da ekliyorum. Aynı şekilde yeşil mercimekleri de haşlıyoruz. Yine tuz koymayı unutmuyoruz tabi. Mercimek özellikle suda bekletildiyse çok çabuk pişiyor. Hafif diri kalacak şekilde haşlayacağız. Yoksa dağılırlar. Bu yüzden birkaç dakika sonra mutlaka kontrol edin. Şimdi çorbamızı hazırlamaya başlayalım. Tencereye suyu aktarıyoruz. Su kaynadıktan sonra içine erişte ekliyoruz. Erişte yerine şehriye de kullanabilirsiniz. Bu sırada ayrı bir yerde bir yumurtanın sarısını ayırıyoruz. Üzerine yoğurt ekleyip çırpıyoruz. Kapaklanma kalmadığından emin olduktan sonra da unu yavaş yavaş ekleyip bir yandan da çırpmaya devam ediyoruz. Ben yoğurt çorbasını ekşi sevmem. Bu yüzden mutlaka süt de eklerim. Şimdi bu yoğurtlu karışımı çorbaya ekleyeceğiz. Ama direkt kaynar suyla buluşturursak yoğurt kesilir. Bu yüzden iki karışımın sıcaklığını birbirine yakınlaştıracağız. Bunun için çorba suyundan azar azar yoğurda ekleyip hızlıca çırpıyoruz. Ilıdığından emin olduktan sonra yine karıştırarak tencereye aktarıyoruz. Çorbamızı kesilmemesi için kaynayana kadar karıştırmayı sürdürmemiz gerekiyor. Kaynadıktan sonra yeşil mercimeği ve haşladığımız nohutları ekleyebiliriz. Eklenen her malzemeyle ısı düştüğü için kaynayana kadar karıştırmayı ihmal etmeyin. Son aşamada da tuzu ekleyebiliriz. İçindekiler pişince çorba hazır. Üzeri için de bir sos hazırlayalım. Bunun için tavaya tereyağını aktarıyoruz ve erimesini bekliyoruz. Yağ eridikten sonra bol kuru nane, çok az da pul biber ekliyoruz. Bu nefis çorbayı hazırladığımız sos ile servis ediyoruz. Taneli çorbaları seviyorsanız kesinlikle denemelisiniz. Hem çok sağlıklı hem de oldukça doyurucu ve besleyici bir tarif. Tek başına yanına sadece salata ile bile tüketebilirsiniz. Tariflerimizi kaçırmadan takip edebilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarif videosunda görüşene dek kendinize iyi bakın. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.